Belki de sormamız gereken en güçlü soru. Truva Savaşı nedir? Truva Savaşı, Yunan mitolojisine göre günümüzde Çanakkale-Hisarlık bölgesinde yer aldığı düşünülen Truva kentinin Yunan tarafı Akalar ve Truvalılar arasında 10 yılı aşkın süre boyunca devam ettiği, efsanelerin içerisinde bulunduğu, tanrıların ise müdahale ettiğine inanılan destansı bir savaştır. Truva efsanesini günümüze taşıyan en önemli antik edebi kaynak ise Homeros'un kaleme aldığı İlyada destanıdır. Bu kitapta Truva Savaşı'nın tamamından ziyade savaşın son zamanlarını ve Akileus'un öfkesini okuyabilirsiniz. Peki biz bu savaşın başlangıcını nereye dayandırabiliriz? Truva Savaşı nasıl başladı? Üç Güzeller Mitolojisi. Elbette ki Truva Savaşı'nın başlamasını mitolojik hikayelerden bir tanesine dayandıramayız. Çünkü bu savaşın başlaması için yalnızca bir fitildi. Arka planda daha güçlü nedenler vardı. Bunlardan bir tanesi de Truva'nın ticaret açısından çok önemli bir konumda olmasıydı. Anadolu ve Ege ticaretinin kilit noktası olan Truva kenti, aynı zamanda savunma açısından da tüm Yunan tarafıyla 10 yıl savaşabilmesinden anlıyoruz ki önemli kıyılara ve güçlü duvarlara sahipti. Bu yüzden de diğer kentlerin gözdesi bir noktadaydı. Bu savaşın başlangıcının merkezinde hepimizin Afrodit'i en güzel tanrıça kabul etmesini sağlayan bir hikaye var. Üç Güzeller Yarışması. Akileus henüz doğmadan kaderi bu düğünde Eris tarafından belirlenmiş olabilir. Peleus ile deniz tanrıçası olan Thetis'in düğününe anlaşmazlık ve nifak tanrıçası Eris davet edilmez. Bunun üzerine tanrıçalığının şanına yarışır bir intikam isteyen Eris, düğünün ortasına en güzel tanrıçaya yazılı altın elmayı fırlatır. Athena, Hera ve Afrodit bu elmanın kendisine ait olduğunu söylemektedir. O sırada çapkın Zeus bu durumun kendisine yaratacağı olumsuz sorunlardan korktuğu için oradan uzaklaşır. Tanrı ve tanrıçaların arasındaki anlaşmazlığı çözmek adına Truva kralı Priamos'un oğlu Paris'e bu görev verilir. Kimi anlatılarda Paris'in çoban olduğu ve altın elmayı sahibine teslim ettikten sonra Truva'ya gittiğini ve Truva'nın kayıp prensi olarak bulunduğu anlatılır. Kimi kaynaklara göre de prens hep Truva'daydı ve ormanda gezintiye çıktığı sırada tanrıçaların hakemi olduğunu ve Üç Güzeller Yarışması'nın gerçekleştiğini anlatır. Hatta Paris'in çoban olduğu alıntıda Truva kahinleri tarafından prensin kente kabul edilmesinin büyük felaketleri de peşinde getireceği anlatılmaktadır. Nitekim konumuza dönecek olursak Paris'in yargısıyla üç tanrıça Paris'in önünde adeta hırslanırlar. Çünkü tanrıçalar altın elmaya sahip olup en güzel seçilmek istiyorlardır. Yunan tanrıçalarının isimleri ve Paris'e vaat ettikleri şöyledir. Hera, prense kendisini seçmesi karşılığında güç ve krallık vaat etmiştir. Athena, prense kendisini seçmesi karşılığında bilgelik ve savaşta üstünlük vaat etmiştir. Afrodit, prense kendisini seçmesi karşılığında dünyanın en güzel kadınının aşkını vaat etmiştir. Bu vaatler üzerine Prens Paris altın elmayı Afrodit'e verir ve o zaman dünyanın en güzel kadını Helen'in aşkını kapar. Peki hikayenin en çok merak edilen sorularından bir tanesi. Helen Truva'ya mı kaçtı yoksa kaçırıldı mı? Bu Truva efsanesinde en çok merak edilen sorulardan birisidir. Sparta kralı Menelaos'a ve Akalara göre kaçırıldı olarak yorumlanır. Çünkü kralın eşi kralına sadık ve aşık olarak yorumlanmaktadır. Diğer tarafta ise Afrodit'in Paris'e dünyanın en güzel kadınının aşkını vaat etmesi sonucu Helen'in Paris'e aşık olmasıyla kendi inisiyatifiyle kaçtığı yorumlanmaktadır. Nitekim Homeros'un bile bu konuyu netleştiremediğini söyleyebilirim. Çünkü Helen, Truva'da savaşın başlamasına neden olan kadın gibi göründüğünden dolayı pişmanlık duysa da
kaçtım ya da kaçırıldım gibi net bir ifadesi yoktur. Ancak günümüzde biliyoruz ki bu savaşın başlamasına neden olan bir fitil bahaneydi yalnızca. Çünkü Akalar ve Truva arasındaki bu savaş kaçınılmazdı. Ve evet, nihayet Truva Savaşı'na, Truva'nın o büyük efsane savaşına geldik. Truva Savaşı yalnızca mitolojik hikayelere dayanan bir efsane değildi. Karşı karşıya gelen Akalar ve Truva tarafı dönemin iki farklı anlayışını temsil ediyordu. Anadolu'nun batısında stratejik ve ticaret yollarının ortak noktası olan Truva kenti vardı. Kral Priamos tarafından yönetilen kent, savaşan değil, bekleyen taraftı. Çünkü köklü, yerleşik ve savunma gücü yüksek olan bir kent olan Truva, deniz ticaretine hakimliği ve elbette Doğu ve Batı dünyasının arasındaki geçit olarak bilinmesi de ne kadar kıymetli olduğunun göstergesiydi. Diğer tarafta ise Akalar vardı. Elbette ki tek bir halk olmayan Akalar, Yunan dünyasının krallıklarından oluşan bir savaş ittifakıydı. Miken kralı Agamemnon önderliğinde birleşmiş olmalarının sebebi ise Miken kralının çevre şehirler üzerinde kurduğu hegemonyadır. Gemi sayılarının yüksek olması, askeri ve ekonomik gücünün diğer kentlerden üstün olması sebepleri bazı krallıkları zorla, bazılarını ise ittifak yoluyla kendisine bağlamasına neden olmuştu. Tüm bunların neticesinde Akaların önderi Miken kralı Agamemnon'du. Truva'nın bu güçlü coğrafik yapısı nedeniyle Helen yalnızca bir bahaneydi. Truva'ya saldıran, onları kuşatan ve yıllarca yıpratan taraf Akaların gerçek meselesi, ganimet ve itibardı. Akalar her ne kadar bu savaşın kısa süreceğine inansalar da denizden kolayca ele geçirilmeyecek ve yüksek surlarla çevrili bir kent olan Truva, savaşı uzun bir kuşatmaya çevirecek ve düşmanın kıyıda ordugah kurmasına sebebiyet verecekti. Tabii ki bu uzun yıllar sürecek savaşta tarafların da özel gördükleri isimler vardı. Bu isimler savaşın kaderini doğrudan etkileyebilecek isimlerdi. Bunlardan ilki elbette ki ölümsüz olduğuna inanılan yarı tanrı Akileus'tu. Ona Aşil diye hitap edilmektedir ve bunun nedenini hikayenin sonunda öğreneceksiniz. Bir savaşta tarafınızda Akileus gibi bir isim varsa kendinize güveniniz gelir. Aka ordusunda da durum tam olarak böyleydi. Ancak Truva Savaşı'nda öfkenin ve gücün temsilcisi olan Aşil, krallara pek boyun eğmemektedir. Bu nedenle Kral Agamemnon ile anlaşmazlık yaşayacak ve Aka ordularının zayıflamasına neden olacaktır. Truva Savaşı'nda ise Kral Priamos'un büyük oğlu Truva askerlerinin komutanı Prens Hektor vardı. Truva'nın en büyük savaşçısı Hektor, kardeşi Paris'e göre daha aklı başında ve kentini korumak için her türlü fedakarlığı alabilecek, orduların en önünde savaşabilecek bir kahramandı. Ana hikayeye geçmeden önce bir de bu iki karakterin arasında önemli bir şahsiyet olan birisinden daha bahsetmek isterim. Zeka ve sabrının mükafatını alacak bir isim. İthaka kralı Odysseus. Kuşatma yıllarca sürünce Odysseus'un zekası savaşın sonunu belirleyecektir. Savaşın kırılma noktası Akileus'un geri çekilmesiyle birlikte Akaların zayıfladığını gören Truvalılar Hektor'un önderliğinde surların dışına çıkarlar ve bu sırada Akileus'un en yakın dostu Patroklos Aşil'in zırhını giyer ve savaş meydanlarına çıkar. Bu savaşın dengesini Akalar için değiştirecek gibi görünse de Prens Hektor Patroklos'u Akileus sanacak, onu öldürecek ve Akileus'un savaşa yeniden ve bu sefer daha büyük bir öfkeyle katılmasına sebebiyet verecektir. Patroklos'un ölümü sonrası Akileus, Hektor'u Truva surları önünde düelloya davet eder. Onurlu bir savaşçı olan Prens Hektor bu meydan okumayı kabul eder. Ancak bu savaşı kazanamaz ve hayatını kaybeder. Bu durum Truvalı askerleri ruhsal olarak yaralasa da dirençlerini kırmaz ve Truva kendisini savunmaya devam eder. Truva atı hikayesi. Akaların gücü yetmemeye başlar ve yıllardır Truva kıyılarında yaşamaları, onlarla savaşmaları artık onlara zor gelmeye başlar. Zira kaynakları ve sabırları tükenme noktasına gelmektedir.
ve o sırada Kral Odysseus aklını kullanır ve savaşın kaderini belirler. Odysseus'un emriyle dev bir tahta at yapılır. Savaştan çekiliyor gibi bir mesaj verilerek gemiler kıyıdan uzaklaştırılarak gizlenir. Yunanlıların en seçkin savaşçıları Truva atının içine gizlenir. Bir hediye olarak sunulan bu at, Truva tarafında bazıları için yok edilmeli şeklinde düşünülse de en nihayetinde Truva atı şehre getirilir ve Truvalılar savaşı kazandıklarını düşünerek geceye kadar eğlenirler. Gece olunca yorgun ve sarhoş düşen Truvalıların bu zayıflıklarından yararlanacak olan Akalılar atın içerisinden çıkar, kapıları gizlenmiş olan orduya açar, ordu şehre girer ve 10 yıl boyunca yıkılmayan Truva bir gecede içeriden yıkılır. Akileus'un ölümü. Akileus'a neden Aşil dediğimi şimdi bu hikayede daha iyi anlayacağınızı düşünmekteyim. Apollon'un hizmetkarlarından birisi ise kendine köle alması ve tapınakta öldürdüğü rahiplerden dolayı Apollon tarafından lanetlendiği düşünülen Aşil, Truva Savaşı sırasında Prens Paris tarafından topuğundan yani isminin geldiği Aşil tendonundan vurularak hayatını kaybetmiştir. Burada bir diğer bilgi ise lanetlendiği Apollon tarafından da okun Aşil'in topuğuna gitmesi için Prens Paris'e yardım ettiği düşünülmektedir. Ölümsüz olduğunun düşünüldüğünü başta ifade etmiştim. Ama Akileus'un hikayesinde annesi Tetis'in Aşil doğduktan hemen sonra Aşil tendonundan tutarak onu denizde yıkaması ve kutsaması, ancak yalnızca tutmuş olduğu Aşil tendonuna gelen topuk kısmının kuru kalması nedeniyle yalnızca oradan alınacak bir darbe sonrasında öleceğini bilmekteyiz. Peki belki de en çok merak edilen soru, ancak yıllardır doğru düzgün bir cevap bulamadığımız: Truva savaşı kaybetmeseydi ne olurdu? İlk olarak Yunan mitolojisindeki anlatı eksik kalırdı. Homeros'un İlyada destanı ya olmaz ya da hikayenin bu ihtimaline karşın yazılırdı. Tahta atı miti ya ortaya çıkmaz ya da ortaya çıksa dahi düşmanlarından gelen hediyeyi kabul edilemez gibi bir argüman ortaya çıkabilirdi. Truva efsanesi olmaz, Odysseus'un eve dönüş hikayesi de daha farklı olur ya da hiç olmazdı. Truva'nın en önemli savaş kahramanlarından biri olan Aeneas, Truva'dan kaçmak zorunda kalmaz ve Roma İmparatorluğu belki de kurulmazdı. Böylelikle de Roma mitolojisi ortaya çıkmayabilirdi. Ayrıca Doğu ve Batı'nın dengesi Truva'nın yerinde kalmasıyla erkenden değişirdi. Yunanlı devletler kültürel merkez olma konusunda zorlanabilirlerdi. Anadolu Ege ticaretinin kilidi olan Truva ayakta kalacağı için Doğu ve dolayısıyla Anadolu medeniyetleri daha da çok güçlenebilirdi. Tabii ki bunları yalnızca bir varsayım olarak söylüyorum. Peki biz hikayeye geri dönecek olursak Truva Savaşı sonrasında neler oldu? Truva Savaşı sonrası. Yıkım beraberinde birçok korkunçluğu getirir. Şehir yıkılır, geride kalan erkekler öldürülür. Kadınlara tecavüz edilir ve köle olarak alınır. Bebekler ise surlardan atılarak ya da ateşin içinde diri diri yakılır. Truva'nın prensesleri köle olarak esir edilir. Bununla ilgili en bilgilendirici hikaye Euripides tragediyasındaki Truvalı Kadınlar kitabında anlatılmaktadır. Truva'dan sağ kurtulanlardan olan Aeneas ve ailesi önce Antandros'a gider ve oradan denize açılırlar. Rüzgarın da etkisiyle kendilerini Kartaca'da bulurlar. Daha sonra Orta İtalya'ya geçeceklerdir ve Aeneas'ın torunları Roma kentini kuracaklardır. Böylece Truva'nın ruhu yaşamaya devam edecektir. Diğer tarafta ise Akaların savaşın başında ve eve döndüklerinde oldukları kişiler daha farklı karakterler olacaklardır. Bu psikolojik yıkımı yaşayacaklar. Yunan ordusunun bazı askerleri ise evlerine hiç dönemeyecek ve dönüş yolunda tanrıların gazabına uğrayacak ya da kendi aralarındaki çatışmalara yenik düşeceklerdir.